Milattan sonra 224 yılında İran coğrafyasında yeni bir güç ortaya çıktı. Birinci Erdeşir Part İmparatorluğunu yıkarak Sasani İmparatorluğunu kurdu. Bu yeni devlet yalnızca bir hanedan değildi. Pers uygarlığının yeniden doğuşuydu. Sasaniler kendilerini Büyük Pers İmparatorluğu'nun mirasçısı olarak görüyordu. Amaçları yalnızca hükmetmek değil, eski İran'ın gücünü yeniden ayağa kaldırmaktı. Hükümdarları kendilerine Şehinşah yani Şahlar Şahı unvanını veriyordu. Kısa sürede İran'ın tamamını, Irak'ı, Kafkasya'nın büyük bölümünü, Orta Asya'nın önemli bölgelerini ve zaman zaman Mısır ile Levant'a kadar uzanan toprakları kontrol ettiler. Sasaniler yaklaşık 400 yıl boyunca dünyanın en güçlü devletlerinden biri oldu. Devletin temeli güçlü merkezi yönetimdi. Ülke eyaletlere ayrılmış, vergiler düzenlenmiş, ordular doğrudan merkeze bağlıydı. Bu yapı çağının en gelişmiş devlet sistemlerinden biriydi. Sasaniler döneminde Zerdüştlük devletin resmi dini haline geldi. Ateş tapınakları inşa edildi. Ancak imparatorluk içinde farklı inançlardan topluluklar da yaşamaya devam etti. Sasani ordusu döneminin en korkulan askeri güçlerinden biriydi. Tam zırhlı ağır süvarileri ve savaş filleriyle rakiplerine meydan okudular. En büyük rakipleri ise Roma İmparatorluğu'ydu. İki süper güç yüzyıllar boyunca savaştı. Doğuda Sasaniler ve batıda Romalılar. Dönemin dünyasına yön veren iki dev güçtü. Milattan sonra 260 yılında yaşanan Edessa Savaşı tarihe geçti. 1. Şapur komutasındaki Sasani ordusu Roma İmparatoru Valerianus'u esir aldı. Bu, Roma tarihinde bir imparatorun savaş meydanında esir düştüğü ilk ve tek olaydı. Sasaniler mimari, sanat ve mühendislikte de büyük başarılar gösterdiler. Bugün Irak'ta bulunan Takı Kisra kemeri hala dünyanın en etkileyici antik yapılarından biri kabul edilir. İpek yolunun önemli bölümünü kontrol eden Sasaniler, Çin ile Akdeniz arasındaki ticaretin merkezindeydi. İpekler, mücevherler ve işlenmiş metaller dünyanın dört bir yanına ulaşıyordu. Yalnızca savaş meydanlarında değil, bilim ve kültür alanında da iz bıraktılar. Cündi Şapur Akademisi, döneminin en önemli eğitim merkezlerinden biri haline geldi. Tıp, astronomi ve matematik alanlarında önemli çalışmalar yapıldı. Sasani kültürü yalnızca İran'ı değil, Bizans'ı, Orta Asya'yı, Hint dünyasını ve birçok İslam devletini de etkiledi. Devlet teşkilatı ve saray gelenekleri yüzyıllar boyunca yaşamaya devam etti. Ancak uzun süren savaşlar ve iç karışıklıklar imparatorluğu yıpratmaya başladı. Bizans ile yapılan son büyük savaşlar Sasanilerin gücünü ciddi biçimde sarstı. Tam bu dönemde Arap Yarımadası'ndan yükselen yeni bir güç ortaya çıktı. Raşidun halifeliğinin orduları, Kadisiye ve Nihavend savaşlarında Sasani ordularını mağlup etti. Bu yenilgiler imparatorluğun kaderini değiştirdi. 651 yılında son Sasani hükümdarı 3. Yezdigerd öldürüldü. Yaklaşık 427 yıl hüküm süren Sasani İmparatorluğu sona erdi. Ancak yeniden canlandırdığı Pers mirası yaşamaya devam etti. Bugün tarihçiler Sasanileri Antik İran'ın son büyük imparatorluğu sayar.